Merhaba, Botların Üzerinde YouTube kanalından ben İlker. Bugün sizlere kendimizi istenmedik ya da tehlikeli durumlara karşı nasıl hazırlıklı tutabileceğimiz hakkında birkaç ipucu vermeye geldim. Sadece basit kıyafet değişiklikleriyle bile aslında bunu yapmak mümkün. Şu an üzerimde yaklaşık 8 tane gizlenmiş malzeme var ve bunların hepsi hayatta kalma malzemesi. Bunu size daha iyi anlatabilmek için küçük bir skeç hazırladım. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Hadi şimdi izleyelim. Acil yardım çağrısı aldım ve bu şehir içinde bir yerde. Dolayısıyla kıyafetlerimi buna göre seçmem gerekiyor. Ekipmanlarımı da üzerimde buna göre saklamam gerekiyor. Ekipmanlarımdan ilki tabii ki de kıyafetlerim. Kıyafetlerimin gündelik olmasını istiyorum ki dikkat çekmesin. Ayrıca bol olmasını istiyorum ki bütün bu ekipmanları üzerimde saklayabilsin. Evet, gördüğünüz gibi gayet sıradan ve gündelik bir kıyafet giyindim. Ve burada çok büyük bir logosu var. Bu belki halkın arasına karışmama olanak sağlar, belki de çok fazla dikkat çeker. Eğer dikkat çekeceği konusunda gerilirsem, şüphelerim olursa tişörtü ters çevirip tamamen siyah bir tişört giyebilirim. Ayrıca burada yedek kıyafetlerim de var. Olası bir dikkat çekme durumunda tamamen zıt renkler olduğu için hemen değiştirdiğimde gözden kaybolmak daha kolay olacaktır. Ekipmanlarından ilkiyle başlamak istiyorum. Bir multi-tool çakı, yani çok amaçlı çakı. Günlük görevler için ideal, ayrıca zor durumlarda da hayat kurtarıcı olabilir. Bunu pantolonumun çakmak cebine saklayacağım. Ekipmanımın sıradaki parçası bisturi. Siz bunun yerine jilet de kullanabilirsiniz. Plastik kelepçeleri kesmek için ideal. Ayrıca hayatta kalma durumlarında size inanılmaz derecede yardımcı olacaktır. Bunlardan birini ayakkabımın diline saklıyorum. Diğerini ise pantolonumun beline saklıyorum. Hemen ardından gelense tel toka. Tel toka kilitleri açma konusunda oldukça hayati bir önem taşıyor. Ayrıca bunu da pantolonumun belinde taşıyorum ve bistürümü sakladığım pantolon deliğinin üzerine takıyorum ki bisturi zamansız bir şekilde oradan çıkıp gitmesin. Ekipmanlarından diğeri kelepçe anahtarları.
Bunlar kelepçe anahtarları değil, temsili anahtarlar ama kelepçe anahtarlarından çok daha büyükler. Yani bunları saklayabiliyorsanız kelepçe anahtarlarını hayli saklarsınız. Bunu da aynı şekilde diğer ayakkabımın diline, bir tanesine, diğerini pantolonumun bel tarafının diğer tarafına. Bu şekilde saklıyorum. Yani şu an üzerimde bir tane çakı, 2 tane bistüri, iki tane de kelepçe anahtarları var. Hala görünmezler. Üçüncü kelepçe anahtarını ise normal anahtarlığıma saklıyorum. Herhangi biri kaybolursa diğeri onun yedeği olacak. Bir sonraki eşyamsa mikro pusula. Mikro pusulalara ben çok fazla güvenmiyorum. Çünkü tecrübelerime göre çok çabuk bozulabiliyorlar. Ama eğer bunu kullanmak isterseniz pantolonunuzun paçasına, tişörtünüzün koluna ya da gömlek cebinin kapağına bunu dikebilirsiniz. Mikro pusula yerine bir sonraki tanıtacağım malzemeye geliyoruz. Bu da saat. Saat seçiminiz farklı olabilir. Benim gibi outdoor bir saat seçebilirsiniz. Tactical bir saat seçebilirsiniz. Ya da analog bir saat seçebilirsiniz. Bunların hepsinin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Örneğin benim kullandığım outdoor saat çok uzun bir pil ömrüne sahip. Aynı zamanda içerisinde pusula var, haritalar var. Yani gideceğim haritayı ya da kaçacağım rotayı daha önceden buraya atabiliyorum ve ihtiyaç anında buradan kullanabiliyorum. Ama analog bir saatle bunu yapmak mümkün değil. Analog saatin avantajıysa eğer güneş tepedeyse oradan pusula gibi kuzeyi bulabilirsiniz. Size böyle bir imkan sağlar. Dezavantajları neler? Dezavantajları kaçtığım ya da kovaladığım kişiler bu saatin ne işe yaradığını çok iyi biliyorlardır ve bu beni istenmedik durumlarda ele verebilir. Bunu unutmayın. O yüzden benim tavsiyem ucuz bir analog saat kullanmanız. Hem saati tarihi görebilirsiniz ki bu zaman algınızı korur. Hem de dediğim gibi güneş havadayken pusula gibi kullanabilirsiniz. Ekipmanlarımdan bir sonraki ekipmanım harita. Bu da temsili bir harita. Bu boyutlarda olacaktır. Bu harita üzerinde genel bir harita, gidiş ve kaçış rotamı çizip bunu saklayabilirim. Peki bunu nasıl saklayacağım? Bunu da yine ayakkabımın altında muhafaza edeceğim. Ve acil durumlarda ya da saatimin başına bir şey gelirse dolayısıyla yedek planım ayağımın altında olacak. Ekipmanımın diğer parçası ise telefon. Telefon siyah olursa aslında daha iyi olur ama bunlar ecnebilerin burner dediği yani kullanat telefonlar. Bu telefonlar kolay takip edilemez, ucuz oldukları için kolayca gözden çıkarılabilir, küçük oldukları için saklaması daha kolaydır. Kimsenin bilmediği yedek bir hattı bunun içinde saklayabilirsiniz. Küçük olduğu için de cebimde saklanabilecek. Sıradaki ekipmansa güneş gözlüğü kılıfı. Güneş gözlüğümün kılıfımın içerisinde birkaç farklı ekipman var. Parakort, bant, bandana ve içerisindeki bozuk paralar. Saklama kabı olarak kullanıyorum. Parakort zor durumlarda hayatınızı kurtarabilir. Yanınızda bulunmasında fayda var. Sığınak ya da barınak inşa edebilirsiniz. Yaralarınıza ilk yardım müdahalesi yapabilirsiniz. Turnike gibi. Vesaire. Bunu bu şekilde yanınızda saklamak istemiyorsanız ayakkabı bağcıklarınızla bunu yer değiştirebilirsiniz. Çok havalı gibi duyulduğunun farkındayım ama bir ihtiyaç anında yani parakorta ihtiyacınız olursa ayakkabılarınızdan feragat etmeniz gerektiğini unutmayın. Aklınızda tutun. Bant her an her yerde lazım olabilir. Ne olur ne olmaz. Bir yere not bırakmak isteriz. Bir şeyler isteriz. İp yapmak isteriz. O zaman ihtiyacımız olacak. Bozuk paralar çok zor durumda bunları harcamak zorunda kalabiliriz. Ama kullanım amacı başka. Bandana her türlü ihtiyacımız var. Hijyen sağlamak istediğimizde bandanaya ihtiyacımız var. İlk yardım yapmak istediğimizde atıyorum bir yerimize bir şey girdi. Diren olarak kullanabiliriz. Turnike olarak kullanabiliriz. Ama benim kullanım amaçlarımdan bir tanesi de kendimizi savunmak zorunda kalırsak.
Önceden hazırladığımız bozuk paraları buranın merkezine oturtuyoruz. Daha sonra parakort ipimizle buraya bir basit düğüm atıyoruz. Detaylı bir düğüm de atabilirsiniz. Artık ne kadar vaktiniz olduğuna bağlı. Ve bunu bu şekilde savurabilirsiniz. Bu şekilde bir Hindistan cevizini çatlatacak kuvvete sahip. Yakınlarda öğrendiğim ilginç bir bilgi ise Hindistan cevizi insan kafatasından 10 kat daha sertmiş. Aklınızda bulunsun. Sıradaki parçalarsa yedek kıyafetler. Yedek kıyafetler her türlü işimize yarayabilir. Kılık değiştirmemiz gerektiğinde ya da temiz kıyafetler giymek istediğimizde moralimizi düzeltecek bir etmen olarak yedek kıyafetleri mutlaka yanımızda bulundurmamızda fayda var. Ekipmanlarımın sıradaki parçası bir Glock 19. Bu Glock 19 da temsili bir silahtır. Airsoft silahıdır. Gerçek mermi atmaz. Şarjörünü takmıyorum ne olur ne olmaz diye. Bunun saklama alanı şu şekilde olacak. Literatüre göre. Eğer bunu kasıkta saklarsam bol kıyafetimi giydiğimde bu belli olmayacak. Bu şekilde. Eğer bunu yanda saklarsam bol kıyafetim olduğu için yine belli olacak. Yanda ve önde sakladığım zaman en hızlı tabanca çekiş hakimiyetine sahip olurmuş. Bunu söylüyorlar. Ama eğer belinizde saklarsanız tabancayı, belinizin çukurundan dolayı bu tabanca çok daha zor fark edilecektir. Fakat ulaşması çok daha, yani tabancanızı çekmek istediğinizde çok daha zorlanabilirsiniz. Oyuncağını mı istiyorsun? Bu da burada dursun. Ayrıca bu silahımızı, çok özür dilerim, Sasuke ile duyacağım lazım. Ayrıca silahınızı saklamak için bir de saklama kabı alabilirsiniz. Bu bir holster ama concealed, yani gizleme üzerine bir holster. Bunu tıpkı daha önce bahsettiğim gibi pantolonunuza çok özür dilerim. Pantolonunuza bu şekilde tutturabilirsiniz. Dolayısıyla yine de belli olmayacaktır. Bir yandan da Sasuke ile ilgilenmeliyim ki eğer onu mutlu etmezsem bir daha benimle gelmek istemez. Evet, ekipmanlarım bu kadar. Bunun yanında bir tane de saggy bag dedikleri, yani bu esnek çanta, su geçirmez, işe yarar olabilir. Çünkü bu çok fazla kullanım amacına sahip. Eşyalarımızı sakladığımızda çantamızı daha kolay organize edebiliriz. İçine bir miktar hava doldurup zor koşullarda moralimizi yükseltmek adına kendimize yastık yapabiliriz. İçine yine hava doldurup bir nehir geçmemiz gerektiğinde kendimize can simidi yapabiliriz. Yanımızda bulunsun. Bırak. Hadi. Diğer ekipman parçası ise çanta. Sırt çantam dikkat çekmeyecek, gündelik bir şekilde hazırlandı. Bu hazırlığı yaparken de bazı şeyleri göz önünde bulundurdum. İlk başta acil durum için yiyecek. Daha sonra hayati ihtiyacımız olan suyumuz içerisinde olacak. Daha sonra yedek kıyafetlerimiz burada olacak. Ve bunun dışında artık kullanmadığımız, yani eğer bunlar üstünüzdeyse sıkıntı yok. Ama eğer üstünüzde değilse saklamak adına gözlük kabımız yine bu çantanın içerisinde olacak. Şimdi şöyle sallapati atıyorum, helal edin. Çantamız bu şekilde gitmeye hazır. Az kalsın anlatmayı unutuyordum. Görünüşüme daha gündelik bir hal verebilmek için bir tane kulaklık ve sırt çantamda bulundurmak üzere
çok da daha dikkat çekmeyecek bir acil durum çantası. İçerisinde tuvalet kağıdı, mendil, yara bandı, gazlı bez, ateş başlatıcı, magnezyum çubuğu ve çakmak var. Bunu her türlü dikkat çekmeden kullanabilirsiniz. Yani insanlar bunu gördüğünde sizden çok fazla şüphelenmeyeceklerdir. İçinde bulunduğunuz duruma göre. Daha sonra yapmam gereken ise çıkardığım kıyafetleri, bu tarpı, kullanmadığım saatlerimi ve Sagibe'yi, gerçi onu bunun içinde saklıyorum. Ve bu operasyonda kullanamayacağım diğer telefonumu yedek çantama atıyorum ve onu saklıyorum. Gündelik hayatıma bununla devam ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.